bir köye çıktık. Hello. Şunlar arkadaşlar. Burada Singaraja bölgesi haritada yazdığınız zaman fiyatlar yarı yarıya. Konaklamasından yeme. Buranın şu andaki başbakanı. Thank you ya. Thank you. Yeah. Herkese Bali'den selamlar, sevgiler. Yeni videoya hoş geldiniz. Selamlar. Bu videoda arkadaşlar size Singaraja bölgesini göstereceğim. Bali'de turizmden daha uzak bir bölgede. Ama burada da turizm var. Buraları sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir önceki videoyu eğer izlediyseniz orada ev ve arsaları gösterdim. Oraya çok yakın. Yani aslında oranın çok böyle dışta kalmadığını size aslında anlatmak istiyorum. Orayı göstermek istiyorum burayı. Burada neden turizm olduğunu, yani havalimanına uzak olduğu halde neden turizm var? Bunları da sizlere anlatmaya çalışacağım. Yerini de göstereceğim. O zaman hadi burayı, Lofina'yı gezmeye başlayalım. Burası birazdan daha çok anlatacağım ama şimdi bak burada mesela money changer, yani para bozma yeri var. Artı marketler var. Bu sokak, geçen videoyu eğer izlediyseniz ben o videoda arsa ve ev fiyatlarını gösterdim. Arsa gösterdim. Yukarıda bir köye çıktık. O yol bu yol. Yani bu yoldan yaklaşık 15 dakika gittiğiniz zaman araçla veya motorla oraya ulaşabiliyorsunuz. Dedim ya, burada da turizm var. Burası Lofina olarak geçiyor. Ve Lofina'da turizm var. Havalimanına uzak olduğu halde. Peki neden böyle bir şey var? Böyle uzaksa niye burada turizm var? Bunları da açıklayacağım sizlere. Bu soğuk bir içecek. İçinde böyle yumuşak bir şey var, atıyorlar. Çok güzel. Burada çok seviliyor. Bunu sütlü yapıyorlar böyle. Hello. Şunlar arkadaşlar, bak şöyle göstereyim. Bu işte kahveli, avokado, meyveli, hangisini istiyorsan bu şekilde hazırlayıp veriyorlar. Tadı güzel ve Endonezya genelinde çok sevilen bir içecek. Burada da küçük hostel tarzı yerler var. Böyle daha önce videolarımda söylemiştim. Burada evi olanlar yol kenarına, herkes şey açıyor. Market açıyor. Küçük bakkal tarzında yerler açıyor. Onun sebebi de şu. Bankalar kredi veriyor. Mesela diyor ki, yani işin var mı? Sen oraya dükkan gösterdiğin için kredi veriyorlar. O yüzden burada genelde herkesin evinin önünde var. Yani küçük bir şey, 3-5 tane böyle abur cubur bile koysa açıyor. Birazdan burayla, yaşamayla ilgili fiyatlar hakkında bilgiler vereceğim. Şu anda ana yoldayız, sokaktayız. O yüzden çok ses var diye birazdan içeri doğru geçtiğimizde orada daha rahat anlatabilirim. Burada da bak böyle turlar falan var, satıyorlar. Hello, thank you. Bak turistler burada. Gündüz vakti olduğu için bayağı hava sıcak. Yani bakmayın böyle durduğuna. Gerçekten hava sıcak ve nemli. Şu anda yağmur dönemi. Muson yağmurları var. Daha önce duymuşsunuzdur. Burada şey yok. Kış yok arkadaşlar. Yani soğuk olmuyor. Sadece yağmur dönemi oluyor. Bu yağmur döneminde de hello. Bak burada da böyle hediyelik eşyalar satıyorlar. Yağmur döneminde de sadece böyle aniden yağmur başlar. 1-2 saat sonra tekrar hava açıyor. Zaten soğuma yok. Yani hava hiç soğumuyor.
O yüzden yağmur döneminde burada tatil yapılır mı sorusunun cevabı evet. Yani yapılır. Şimdi sen düşünsene başka bir yerde 3-5 derece eksi dereceden geliyorsun buraya 26-20 derece 27 derece burada hava var. Ya tabii ki yapılır. O konuda gerçekten yağmur döneminden şey yapmayın yani. Şöyle söyleyeyim. Tabii bir haftalık gelirsiniz. Bir haftalıkta da veya 5 günlük gelen oluyor bazen. Çünkü işleri yoğun oluyor. Ya orada 2-3 gün yağmura yakalanma tabii şeyim var. Ama her gün yağmur diye öyle bir şey yok burada. Kesinlikle dediğim gibi tüm gün yağmur ben hiç görmedim. Aniden başlar sonra duruyor. Giriş burası. Buradan yani turizm, burada barlar var. Ondan sonra akşam gece hayatı var. Burayı göstereceğim sizlere. Thank you. No thank you. Burayı göstereceğim sizlere. Denize dedim ya, o bir önceki videoyu eğer izlediyseniz denize çok yakın diye. Yani geldiğiniz zaman motorla veya araçla 10-15 dakika sonra burada denize gidebiliyorsunuz. Deniz genelde dalgalı oluyor ama burada bazı bölgeler çok sakin ve orada girilebiliyor. Oralarda göstereceğim sizlere. Birazdan, şimdi sokaktan çıktık, o ana yolda araç sesleri çok vardı. Şimdi daha rahat size anlatacağım. Fiyatlar konusunda da burada yaşamayla ilgili fikirlerimi de söyleyeceğim. Bu son dönemde tabii kanala yeni katılan çok kişi oldu. Bu arada ben Endonezya, Bali'de yaşıyorum. Buradan diğer ülkelere gittiğim yerleri sizlere gösterip sizlere video olarak hazırlıyorum. Tabii beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliyoruz. Buralarda böyle kahve içebileceğiniz küçük tatlı barlar var. Şurada bak mesela restoran bar var. Burada da şimdi bak buradaki turistler, konuya ilk önce şeyle gelelim. Başlayalım karıştırmadan arkadaşlar. İlk olarak burada Singaraja bölgesi haritada yazdığınız zaman, baktığınız zaman en üst tarafta kalıyor. Peki bu kadar havalimanına uzak neden burası tercih ediliyor? Burada turistler neden gelip tatil yapıyor? Bunu söyleyeyim size. Sebebi şu. Lofina'da yunuslar var. Buradaki açıklarda, deniz açıklarında yunuslar her sabah görülüyor ve burada garanti veriyorlar bu turda. Şimdi turistler de tabii ki bu Denpasar'a gelenler bile olduğu zaman mesela orada kalıyor. Buraya 2 günlüğüne, 3 günlüğüne gelip konaklıyorlar. Hem yunusları görüyorlar hem de buradaki Aning Aning şelalesi var. Orayı görüyorlar. Buradan da Kintamani ve Handara kapısı yol üstü olduğu için oralarda görme şansları oluyor. Yani zaten Handara kapısına her turist geldiği zaman oraları görüyor, geliyor. Oraya kadar gelmişken insan buraya da gelip buraları da görmek istiyorlar. Bu malum hastalıktan önce burada ben tatile gelmiştim eşimle beraber Türkiye'den ve burada yürüyecek alan yoktu. Yani o kadar kalabalıktı. Burası eski Hollanda sömürgesinden olduğu için burayı Hollandalılar çok iyi biliyor. O yüzden burada çok geliyorlar ve burada kalıyorlar. Burada şimdi tur, mesela bak buranın simgesi görüyorsunuz, yunus balığı. Ben burada kendim o tura katıldım, hatta kanalımda var. Bu açıkta balina bile var, görüyorlar. Balina görebiliyorsun. Artı yunusları zaten %100 görme şansın sabah var. Sabah saat 5 gibi bu tur başlıyor. Açılıyorsun. İnanılmaz güzel, zevkli. Bunu da söylemem gerekiyor ki şimdi buraya tura gelen insanlar 1-2 gün konaklıyor ya. Burada tur yaptıktan sonra Singaraja bölgesi Denpasar bölgesine göre fiyatlar yarı yarıya. Konaklamasından, yemesinden, içmesinden her şey. Bunu gören turist bir daha Bali'ye geldiği zaman zaten şöyle bak, şöyle düşünün. Mesela diyelim ki Seminyak'ta kalıyorsunuz. Orası tam artık değil mi Kuta, işte Denpasar bölgesi. O bölgede kaldığınız zaman tam merkezi. Ama Bali'yi gezmeye kalktığın zaman oradan da Ubud'a olsun 1 saat, Handara kapısı 2 saat, öbür taraf Kintamani yine 3. Aynı yolu burada kaldığınız zaman, yani Singaraja bölgesinde kaldığın zaman aynı şekilde gezmeye kalk, aynı şekilde 1 saat ora, 2 saat ora, yani hiçbir fark etmiyor.
Orada kalmakla burada kalmak arasında. Sadece havalimanından indiğin zaman yol uzun olarak, yani direkt Seminyak'ta 10 dakika 15 dakika değil de buraya 2 saate 2,5 saate gelmek zorundasınız. Ama ondan sonra inanılmaz daha uyguna tatil yapma imkanınız burada var. Gelelim ev konusunda ve burada yaşama konusuna. Yani tatil değil de yaşamayla ilgili sizlere burada şimdi bilgi vereceğim. Burayı da biraz göstereyim sizlere. Dediğim gibi Yunus balığı simgesi burada en popüler aktivitelerden bir tanesi. Ha, şunu da söyleyeyim, özür dilerim. Ve dalış. Burada inanılmaz güzel bir dalış alanı var. Dalış yapmak isteyen turistleri de buraya getiriyorlar. 2 gün, 3 gün, 4 gün konaklıyorsun. Hem burada tatiline devam ediyorsun hem de dalışını, Yunus balıklarını görebiliyorsun. Dalış alanında buradan yaklaşık 45 dakika oradan turla götürüyorlar. Onun da bilgisini vermiş olayım. Yani bu Lofina Singaraja bölgesi turizm yok. İşte burada öyle bir durum yok. Burada da turizm var. Tabii kadar yoğun değil. Denpasar kadar yoğun değil ama kesinlikle var. Seneye eğer bir patlama nasıl bekleniyorsa turizmde, yani Endonezya'da, Türkiye, her yerde bir patlama bekleniyor. Çünkü seneye daha böyle bir kolaylık olacak. Bu malum hastalıktan dolayı. Buralarda çok aşırı bir şekilde yoğunlaşacak. Şu anda gündüz vakti olduğu için, sıcak olduğu için fazla tabii ki gözükmüyor. Ama akşamları burası dolu oluyor. O barlar, restoranlar dolu oluyor. Şimdi gezmeye devam edelim. Burayı göstereceğim sizlere. Böyle küçük küçük alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar var. Oraları göstereceğim. Ben burayı çok iyi hatırlıyorsun değil mi Claudia? Biz buraya geldiğimizde burada yürüyecek yer yoktu. Çok kalabalıktı değil mi? Evet. Yani burası var ya, gerçekten burayı çok iyi hatırlıyorum. Burada şuralardan yürürken bile adım adım gidiyorduk. O kadar kalabalıktı. Yani bu seneye artık buralarda yine o eski tarzında bir turizm bekleniyor. Her yerde bekleniyor. Çünkü Tayland'a gittim ben mesela. Tayland'da da o eskisi gibi bir yoğunluk yok. Evet, turist var. Turist başlamış. Geliyorlar. Buraya da geliyorlar ama o aşırı bir yığılma olmadı. Bu da artık seneye daha rahat olacağını düşünüyor herkes. Böyle burada da dükkanlarda işte hediyelik eşyalar, tişört, tekstil, bu tarz şeyler bulunabiliyor. Şu çantalar çok seviliyor. Şöyle göstereyim. Gelen turistler tarafından böyle şey. Hello. Thank you. Tidak beli? Ya, Thank you, ya. Looking is free, brother. Thank you. Burada da böyle taşlarla işlenmiş That is şeyler perla. satıyorlar. Yeah. Good perla. Ya, thank you ya. Yeah. Bali'de böyle çok güzel tablolar bulabilirsiniz. Birçok yerde satılıyor. Böyle zaten hediyelik eşyalar. Buranın simgesi bak, Yunus balığı. Gelelim buradaki masraflar ne kadar? Burada en az kaç paranız olması gerekiyor aylık yaşayabilmeniz için? Bunlar hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım. Çok zor bir konu. Neden? Değişiklik gösterir. Yani senin yaşam tarzına, nasıl bir evde oturmak istiyorsun, nasıl yemek yemek istiyorsun, bunlar hepsi, ama biraz daha böyle anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, Singaraja bölgesinde ben neden yaşıyorum? Bu bölgede her şey çok daha uygun. Restoran, yemek yemekle ilgili, konaklamayla ilgili her şey. Şimdi diyelim ki burada tatil yaptığın zaman yine çok avantajlı olacaksın fiyatlarla. Onun dışında eğer yaşamayla ilgili Bali'de yaşamak istiyorsan Singaraja çok güzel bir bölge. Neden? Denize yakın. Yani ortalarda bir yerde olsan denize gitmen 1-2 saat araçla, motorla. Burası öyle değil. Burada nerede oturursan otur, motorla 10 dakika geldiğin zaman hop buradasın. İşte bak, deniz burası. Yani bu güzelliği var Singaraja bölgesinin. Singaraja, bir ev tutmak burada kiralık $100 ile $150 arasında burada lokal, yani
Öyle villa tarzı şey falan değil yani. Normal bir ev müstakil tutabiliyorsun. Şimdi diyelim ki 150 dolara güzel kalınabilecek bir müstakil ev tuttun. Bunun dışında 200 dolar mutfak alışverişine gitse, şimdi dediğim gibi bu değişiklik gösterir. Yani sen yeme alışkanlığın nasıl, daha farklı yersin, biraz daha fazla olur, biraz daha az olur. Ama ortalama olarak 200 dolar desek, 150 dolar da kiradan düşünürsek, hesaplarsak 350 dolar yapar. Yani burada 350 dolar, 400 dolara bile geçinmek mümkün. Tabii bunun yanı sıra diğer masraflar, işte motor kirasıdır, işte veya motor alırsın veya işte başka ufak tefek masraflar gelir. Bu üzerine tabii koyulabilir. Yani demek istediğim şey şu. Ortalama 400 dolara burada yaşamak mümkün. Bunu Denpasar bölgesi için mesela o Kuta, Seminyak, işte Canggu, bunu direkt kafadan zaten 2 kat 3 katına hesaplayabilirsin. Bali'de yani birçok kişi şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Endonezya fakir bir ülke. Endonezya yani Bali yani ucuz olması gerekiyor. Her yer ucuz olması gerekiyor zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Burada nasıl sen 100-150 dolara bir ev tutabiliyorsan bu Denpasar bölgesi, Canggu'da orada burada mümkün değil. Siz direkt orada 1000 dolarla bile zor geçinebilirsiniz. Neden? Çünkü ev kiraları orada müstakil bir villa tarzı, yani küçük bir havuzu olan müstakil bir eve vereceğiniz rakam 300, 400, 500 dolar. Onun dışında yeme içme, restoranlar, her şey daha pahalı olduğu için ister istemez 300 dolarda öyle hesaplarsan, diğer türlü masrafta hesaplarsan 1000 dolara kadar çıkar. Yani aradaki fark çok. Yani sen bu bölgede yaşarsın 400 dolara, o bölgede yaşarsın 1000 dolara. Yani bu sana kalmış, bölgeyi tabii ki kendin seçmen gerekiyor. Fiyatlar böyle. İster tatil olsun, ister burada yaşama olsun, Singaraja bölgesini araştırmanızı öneririm. Burası bilinen kişiler tarafından sürekli turistler, buraya aynı turistler her zaman geliyor. Dediğim gibi sadece fiyatların çok çok daha düşük olması. Bakın ben burada denize sıfır bir restoranda balık, TL olarak söyleyeceğim, kafanız karışmasın, 60 TL'ye ben 1 kilo balık yiyebiliyorum. Ve yanında salatası falan da var. Bunu Denpasar tarafında 3 katı 4 katına yiyemezsin. Yani mümkün değil. Öyle bir restoranda sıfır, denize sıfır gideceksin, orada yiyeceksin. Yani en azından bir 200-300 lira ödersin. İşte aradaki fark bu. Yani meyve olarak burada biz meyve alıyoruz, tropikal meyve alıyoruz. Değil mi aşkım? Burada çok ucuz. Evet, çok ucuz. Denpasar tarafında 2 katı, 3 katı para istiyorlar. Çünkü ya turistleri özel oraya getiriyorlar. Onu da biliyorum. Çünkü oranın yerlisi ve orada yaşayan Denpasar'da zaten gidip köylerden aldığı için o sokaklarda turistlere için getirilmiş. Ve tadı da çok iyi değil, biliyor musunuz oradakiler? Çünkü turistler anlamadığı için orada satıyorlar. 70,000 one day. Ya burada motor kiralıyorlar. 70 diyor günlüğü. Yaklaşık 80 TL oluyor. Çok daha uyguna var. Yani 50 TL'ye de 40 TL'ye bile bulabiliyorsunuz. Yani burada motor kadar ucuz bir şey bulamazsınız. 3 dolara, 4 dolara. Tabi bu bir haftalık, 10 günlük, bir aylık kiraladığınız zaman fiyat düşer. Burada da masaj yeri var. Hello. Thank you. Gel. Burada arkadaş masaj yapıyor da şöyle dükkanı gösterebilir miyim dedi. Evet dedi. Buranın şu andaki başbakanı. Şöyle göstereyim. Burada masaj alabiliyorsunuz. Sorean biasanya. Thank you ya. Thank you. Terima kasih Mbak ya. Ya. Titip salam dari sini. Oh, ya ya. Halo. Hello. Thank you. Warung Ibu Ina.
Thank you. Burada da böyle yemek yiyebileceğiniz küçük tarzda restoran. Güzel ya burası. Burayı seviyorum ben. Çünkü çok bir yoğunluk yok. Adamı sıkmıyor böyle. Burada da motor kiralıyorlar. Bisiklet var. Kiralayabileceğiniz. Şöyle sahil kenarında hem şu yakın yerlere gezmek için. Burada da motorlar var. So how much is rent one day? 60,000. 60 dedi. Ama yani bir haftalık 10 günlük şey yaparsanız bu 50'ye 40'a kadar düşer. Bunlar şey arkadaşlar, benzin. Böyle şişelerin içine koyuyorlar. Satıyorlar. İçeride turistler var bak. Burada mesela şu an yemek yiyor. Böyle dediğim gibi hep böyle kapalı alanlarda şu anda insanlar oturuyor. Sıcak olduğu için. Akşamda buralar daha yoğun oluyor. Burada da her yerde motor kiralama şey var. Ehliyet falan sormuyorlar. Kask olsun kafanızda, kimse size karışmaz. Yani o konuda sıkıntı olmaz. Kask olmadığı zaman tabi problem olabiliyor. Ceza yazar polisler. O yüzden dikkatli olun. Ya, kask olsun. Başka hiçbir sorun olmaz burada. Çok sorulan sorulardan bir tanesi işte orada tatil kaça mal olur veya burada yaşamak kaça mal olur gibi sorular çok geliyor. Ben de bunu size bu videoyla biraz da olsa anlatmaya çalıştım. Yani hiç değilse bir ortalama kafanızda bir rakam çıkar. Yani ortalama böyle bir adım attığınız takdirde ne kadar para lazım? Bu dediğim rakamlar 400 doların altında bile, yani 300 dolara bile burada geçinme imkanınız var. Ama tabii ki ev çok şey olur, yani tam lokal böyle iyi olmaz. Yeme içmenize çok dikkatli olmanız, bütçenize çok dikkat etmeyin. Bu şekilde de burada yaşamanın bir anlamı yok. Anladınız mı? Yani en kötü ihtimal bir 400-450 dolar, 500 dolar olacak ki burada o rakama da burada işte bara gittin, eğlendin, masaj, onlar olmaz. Onlar da olduğu zaman yükselir. Ama yaşayabilirsin. Yemek yemeye geldik. Burada içeride birazdan devam edelim videomuza. Bali'de yaşamayla ilgili sizlere fikirlerimi söyleyeceğim. Claudia, nereye geldik aşkım? Gacuan makarna Burada sadece makarna var ve chips, karides çok acı arkadaşlar. burada Gacuan birçok şubesi var. Bilmiyorum Endonezya'da her yerde mi var ama Bali'de birçok var. Eğer gelirseniz burada makarna yiyin arkadaşlar. İnanılmaz güzel yapıyorlar. Makarna söylerken sana derecesini soruyor. 1'den 5'e kadar derece var. Ben 1 yiyorum. Eşim 2 yiyor. 2'yi denedim. O da bayağı acı. 3'ü, 4'ü, 5'i düşünemiyorum. Yani 3'ü, 4'ü, 5'i düşünemiyorum. Şimdi biz yemeğimizi sipariş edelim. Oturalım, devam edelim. Biz yemeğimizi söyledik ama içeride oturup anlatamayacağım. İçeride müzik var. O yüzden tabii olmuyor. Burada anlatacağım sizlere. Endonezya'da, Bali'de yaşamakla ilgili size kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da burada genel anlamda, yani senin nereden geldiğini bilmeden yabancıları bir defa çok seviyorlar. Yani bu hem Jakarta'ya gittiğimde orada da böyleydi, Bali'de de böyle. Yabancıları çok seviyorlar. Daha da fazlası Türkleri çok seviyorlar. Zaten şunu söyleyeyim, Bali'den Antalya'ya, İstanbul'a birçok masaj için, yani masaj yapmaya giden, orada spalarda 5 yıldızlı güzel spalarda çalışan kızlar var ve iyi kazanıyorlar. Buraya para gönderiyorlar, çalışıyorlar. Türkiye'de yaşıyorlar. Birçok kişi Türk'le evlendi. Jakarta'da ve burada bile Türk dizileri izliyorlar. Türkleri çok seviyorlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim, biliyor musunuz? Yani Türkleri inanılmaz bir şekilde seviyorlar. Hem Hindu olsun fark etmiyor. Hindu, Müslüman, onunla alakası yok. Yani şey olarak çok seviyorlar ve birçok insan da şu anda evli ve evlenmek için de buraya hazırlık yapan bir sürü Türk var. Endonezyalı kızlarla evlenen veya evlenmek isteyen. Bu şekilde umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Fazla uzun tutup siz de sıkmak istemiyorum. Bol bol güzel videolar gelmeye devam edecek. Siz de beğeni ve yorumla bana destek olabilirsiniz. Endonezya, Bali'den hepinize selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Bye.